geldiniz. Beni tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayan oksijenlere sesleniyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin çünkü her videomda bir önceki videom hakkında bilgilere de değineceğim. Kendinizi bu videolarımla geliştirmek istiyorsanız bu videoların izleme sırası önemlidir. Videoları burada sıralıyorum. Birinci, kişisel gelişim ve sen. İkinci, kişisel gelişim ve fikirler. Üçüncü, kişisel gelişim ve ilişkiler. Yani bu videodaki konumuz kişisel gelişim ve ilişkiler. Bu şimdiki videomu tam anlamıyla anlayıp uygulamanız için az önce söylediğim kişisel gelişim videolarımı sırayla izlemeniz gerekir. Kendinizle olan ilişkiniz başkalarıyla olan ilişkilerinizde nasıl bir rol oynuyor? Kendinizle olan ilişkiniz sizin varoluşunuzun temelidir ve başkalarıyla sahip olduğunuz herhangi bir ilişkinin kalitesini belirler. Örnek verecek olursam, kendinizle aranızdaki ilişki başka birinin sizinle olan tüm ilişkilerini renklendirir. Kendinize dair sahip olduğunuz imaj, özgüveniniz başka birinin sizi nasıl gördüğünü belirlemenize sahip olacaktır. Oksijenlerim. Tekrar bir örnek verecek olursam, belki çok güzel bir örnek değil. Bilinçaltınızda aptal olduğunuza dair bir fikir varsa, ilişkilerinizde de benzer bir davranışı kışkırtacaktır. Eğer bilinçsizce kendinizi değerli bulursanız bunu yayarsınız ve bu yanıtı diğerinde de uyandırırsınız. Bu konuyla alakalı bilimden bir örnek verecek olursam, madde çekim ve itme yasalarına göre işlev görür. Bu nedenle gezegenler yörüngelerinde kalır ve bu nedenle binlerce yeni yıldız ve gezegen sürekli şekillenir. Aynı yasalar vücudunuzun işlev görmesini sağlar ve orada da yaklaşık milyarlarca sinir hücreleri çekim ve reddedilme yoluyla birbirleriyle ilişkilidir. Bilincinizin ve bilinçaltınızın tıpkı bir mıknatıs gibi bilincinizin ve bilinçaltınızın niteliğine ait olayları, insanları, çevrenizdeki şeyleri çeken çok aktif yaratıcı güçler olduğunu varsayıyoruz. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Dr. Norman Deutsch'in araştırmalarını okumanızı tavsiye ederim. Dr. Norman Deutsch, beynimizin plastik olduğunun ve değişime açık olduğunun 400 yıla aşkın nörolojik araştırmanın keşfini de vurguluyor. Beyin duygusal algılarımızdan, eylemlerimizden etkilenir ve hatta düşüncelerimizin ve hayal gücümüzün bile beynimizi etkileyebilir. Ancak ayarlama hemen gerçekleşmez. Uzun bir süreç bundan önce gelir. Buna da nöroplastisite denir. Nöroplastisite nasıl çalışır? Beynin içindeki nöronlar, yani beyin hücreleri arasında yeni bağlantılar kurma yeteneğine sahiptir. Bu beyin yeniden düzenlemesini sağlar. Her gün milyonlarca nöron oluşuyor. Bu nedenle beyin yeni hücrelerle sürekli kendini yenilemek zorundadır. Nöroplastisite bu nedenle beyninizde sürekli bir süreçtir. Şöyle diyeyim, bilhassa yaşlı insanlarımız veya bazen de orta yaşlılardaki insanlar ben böyleyim, öğrenemem veya ben yaşlıyım ve bunu öğrenemem demesin. Çünkü bu sizin öğrenmeye karşı düşüncenizle alakalı olduğu için öğrenemiyorsunuz. Tabii ki bunu da belirtmek lazım. Eğer sizde başka nörolojik hastalık yoksa. Bu mıknatıs ve çekim yasasına geri dönecek olursak size bu şekilde yanıt verebilirim. Varsayalım eşinizden hiç yoktan bir buket çiçek aldınız. Belki şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi neye ihtiyacı var? Çünkü bunu benim için kesinlikle yapmıyor. Tabii ki o zaman negatif çekim yasasını kendinize çekmiş olacaksınız. Başka bir örnek vereceğim. Geleceğin terapistleri için verdiğim eğitim sırasında 4 gün boyunca eğitim seanslarını takip edip ve aynı zamanda yatılı olarak kaldığımız bir binadayız.
Her öğleden sonra masaya oturduğumuzda bir terapist eğitimi gören bayan kocası tarafından telefonla aranıyor. Tabii ki bunu neden yaptığı diğer katılımcıları tarafından yorumları vardı. Birisi eşinin her zaman orada olduğundan emin olmak istediğini öne sürdü. Bir diğer katılımcı kocasının beklenmedik bir şekilde eve gelmemesi için hala orada olduğundan emin olmak isteyebileceğini öne sürdü. Yine bir başkası birisinin size bu kadar çok dikkat etmesi ne kadar harika. Bu şekilde herkes kendi dünyasını ve gerçekliğini yaratır. Düşüncelerimizle belirli şeyleri çeker ve başkalarını negatif algılarız. Çünkü sefaletinizin kaynağının kendiniz değil de bir başkasının olabileceğini hayal ederseniz günlerinizin sonuna kadar mahvolursunuz. Çünkü o zaman beklemek ve diğer kişinin sizin için ne yaptığını beklemek zorunda kalırız. Kendi yaşam kalitenizin kaynağı olduğunuzu ne kadar çok anlarsanız hayatınızın kontrolü o kadar çok ele geçirirsiniz. Kendi yaşam kalitenizin kaynağı olduğunuzu ne kadar çok fark etmeye başlarsanız iplerin kendi ellerinizde olduğunu anlarsınız. Yani kendi hareketlerinizi daha çok kontrol altına alabilirsiniz. Peki kim olduğunun hakkında nasıl daha fazla bilgi edinebilirsiniz? Kendinizle olan ilişkinizin nasıl olduğunu nasıl keşfedeceksiniz? Kendiniz hakkında ne düşündüğünüzü, özellikle bilinçsizce ne düşündüğünüzü nasıl keşfedersiniz? Bilinçli rasyonel kısım ve bilinçli irrasyonel kısmı bir araya getirerek bilinçaltı kısmı bu belki %99'u oluşturur. Öyleyse hayatınızın çoğu büyük bilinmeyene göre belirlenir. Bu nedenle yaşamlarımız genellikle bilinçli olarak dilediklerimizden çok farklı görünür. Bu yüzden zihnimizle belirli bir ilişki istiyorsanız bu gerçekte hiçbirini ya da tamamen farklı bir ilişkiyi çekmiyorsunuz. Bilinmeyen bilinç dışı yüzeye nasıl çıkarız? Örnek verecek olursam enstrümanlar sesleri ile tanınır. Ağaç ise meyveleriyle bilinir. Dışımızdaki çevrenin, içimizdeki bilinçliliğin bir sonucu olduğunu bildiğimizde o zaman içimizdeki kendimizle ilgili gerekli keşifleri yapmak için yalnızla yeni bir şekilde dünyaya bakmamız gerekir. Kreasyonlarımıza baktığımızda ve neyi yarattığımızı da düşündüğümüzde yaşam koşullarımıza ve ilişkilerimize genel bir bakış elde ederiz. Doğru cevapları ortaya çıkarmak için sadece şunu sormamız gerekiyor. Bilincimdeki ve bilinç altındaki hangi fikirler, inançlar, değerler ve normlar şu anda yaşadığım hayatı yarattı? Bu gizli inançları yüzeye çıkarmak için sormak yeterli değildir. Çünkü siz farkında değilsiniz. Bunu ancak fikir ve davranışlarınızın arkasında bilinçsizce olan dinlemeyi öğrenerek öğrenebilirsiniz. Artık bir tür kendi kendinizi muayene etme fırsatına sahip olacaksınız. Yani geçenki videomda verdiğim fıstık ezmesi örneği gibi kavanozun altını üstüne çevirdiğimiz gibi şimdi de sizin bilinçaltınızı üst yüzeye getireceksiniz. Yüzeye gelen her bilgi bulmacanın bir parçası olduğunu göreceksiniz. NLP'nin kurucularından Robert Dilts kendinizle ilgili bir dizi soru üretmiş. Bu soruları az sonra sizlere söyleyeceğim. Tüm soruları her gün sıralamanız gerekmiyor. Ancak ne kadar çok yaparsanız o kadar çok kendiniz hakkında faydalı bilgi öğreneceksiniz. Hayatınızı düşünün ve bazen insanların davranışlarıyla ilgili olaylara aşırı tepki verip vermediğinizi görün. Tepkinizin abartılı olduğunu nasıl anlarsınız? Bilinçaltı zihnimizde bu olayı veya davranışı bu şekilde deneyimlemenizi sağlayan hangi fikirler var? Böyle davrandığınız konusunda kendiniz hakkında neye inanıyorsunuz? Nasıl davranmayı tercih edersiniz? Sizi yapmanız için ne durduruyor? Bu alıştırmayı yapmanıza yardımcı olmak için size söylediğim sorularla aynı sırayla kurgusal cevaplar içeren bir örnek vereceğim. Misal,
Evde sizin için önemli olan bir X kişiyle randevunuz var. Zaten yarım saat gecikti ve bekliyorsunuz. Sinirleniyorsunuz. Örneğin X'in arayabileceğini düşünüyorsunuz ve daha çok sinirleniyorsunuz. Sessizce bekleyip yararlı bir şeyler yapabileceğini biliyorsunuz ama daha da kızıyorsunuz. Anlaşmalar hakkında size bu şekilde yanıt vermenize sağlayan inançlarınız neler? Örneğin randevunuz varsa zamanında gelmelisiniz. Kendiniz hakkında böyle davranmanıza neden olan inanç nedir? Örneğin cevap, bir başka veya başka bir şey benden daha önemli diye düşünüyor olabilirsiniz. Nasıl davranmayı tercih edersiniz? Örneğin cevap, bu arada yapmak istediğim ve yapmaktan zevk aldığım bir şeyi sessizce yapmak istiyorum. Sizi yapmamanız için ne durduruyor? Örneğin cevap, her zaman ikinci olma fikri beni öfkelendiriyor ve bu beni burada sessizce oturmaktan alıkoyuyor. İkinci olduğunuzu düşünmek için kendiniz hakkında neye inanıyorsunuz? Örneğin cevap, başka birinden daha değerli olduğumu söyleyin. Yaptığın ve yapmamaya tercih ettiğin şey nedir? Kendiniz ve yaptığınız dünya hakkında neye inanıyorsunuz? Bazen gerçekten yapmak istemediğiniz ama yine yaptığınız ve sizi üzen, kızdıran ya da bağlayan şeyler nelerdir? Kendiniz ve bu şekilde davranmanıza neden olan şeyler hakkında neye inanıyorsunuz? Yapamayacağınız şeyler, gerçekten yapmak isterseniz bile kendinize izin vermiyor gibi göründüğünüz şeyler nedir? Kendiniz ve bu şekilde davranmanıza neden olan şeyler hakkında neye inanıyorsunuz? Kendiniz hakkında gerçekten doğru olsaydı nefret edeceğiniz şey nedir? Kendiniz hakkında bulabileceğiniz en kötü şey nedir? Sizin için benzersiz olan nedir? Çevrenize armağanınız nedir? Çevrenizin sahip olmayacağı veya siz olmasaydınız daha azına sahip olacağı şey nedir? Gerçekte kim olduğunuzun özü nedir? Kendinizle ilgili gerçekten neyin doğru olmasını diliyorsunuz? Şu anda bunu yapmanızı engelleyen kendiniz hakkında neye inanıyorsunuz? Gördüğünüz gibi anahtar soru her zaman yaptığın şeyi yapabilmek için kendim ve dünya hakkında neye inanıyorum? Beni böyle davranmaya iten bu olay hakkında neye inanıyorum? Unutmayın, bir randevuya geç kalmanın düşündüğünüzden çok farklı bir nedeni olabilir. Burada yine gerçekten ne olduğu sizin için önemli değil. Sizin için önemli olan tek şey ondan ne çıkardığınızdır. Daha önce de söylediğim gibi sizi korkutan fare değil, fare hakkındaki fikrinizdir. Kendini iyi hisseden biri şöyle düşünebilir. Ziyaretçimin geç kalması iyi oldu. O zaman o dergideki o makaleyi okuyabilirim ki başka türlü vaktim olmazdı. Bu alıştırmada bilinçaltınızın ortaya çıkardığı kendinizle ilgili bilinçaltı nedir? Kendinizi değerli hissediyor musunuz? Yoksa kendinizi bunlara layık olduğunu düşünmüyor musunuz? Oksijenlerim. O zaman derim ki bir dahaki videolarımı kesinlikle izlemeyin. Çünkü burada sadece düşünebilen ve kendini geliştirmek isteyen oksijenler var. Yeni videolarımı takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim.